Ayaklarım Roberto Carlos'a dönüyor. Melih'e veda ederiz yani. Onu da başardım. Selam kanka. Bugün St. Petersburg'da tek başına tatil yapmanın maliyetini, vizesini ve başına gelebilecekleri en samimi haliyle anlatıyorum. O zaman hadi başlıyoruz. Rusya'ya gitmek için önce vize alman gerekiyor. Ama vizeden de önce yapman gereken bir adım var. Ostrovok veya Zen Hotels'e giriyorsun, önce otelini seçiyorsun. Airbnb gibi bireysel evleri kiralamaya bakma çünkü depozito vesaire muhabbetleri var. Hiç gerek yok. Otelini seçtin, rezervasyonun hazır mı? Tamam, şimdi e-vizeye başvurabilirsin. Çok basit. Bu siteye giriyorsun, Fill in an e-vize application form'a tıklıyorsun ve başvuruyu başlatıyorsun. Başvuruda sana her şeyi soruyorlar. Ne zaman geleceksin, kimsin, askerlik ne alemde, ailen kim, Rusya'da ne yapacaksın? Hepsini tek tek cevaplayacaksın. Hepsini cevapladıktan sonra 202 riyal yani yaklaşık 52 dolar para ödemen gerekiyor. Bunun için de seni başka bir siteye yönlendiriyor. Orada sakın korkma. Rusya şu an ambargo uygulandığı için hani aracı bir site üzerinden ödemeyi alıyorlar. Oradan gidiyorsun, ücretini ödüyorsun. Hayırlı olsun, vize başvurun tamamlandı. Tam 4 gün sonra cevap geldi. Umuyorum ki vizeni aldın. Hiçbir sıkıntı olmadı. Melih bak, uçağın kalkıyor Melih. Melih bak. Russian Airlines. Şimdi vize tamam. Ama tüm evrakların çıktısını alman lazım. Gerek yok ya falan deme. Senin en kötüsüne hazırlanman lazım. Sanki havalimanına girişte bir memur sorguya çekecekmiş gibi hazırlıklı olman lazım. Olmayacak şey değil yani çünkü. Herkes farklı deneyim yaşıyor. O yüzden hazırlıklı olman lazım. E-vize çıktığını, sağlık sigortanı, otel kağıdını, gidiş dönüş uçak biletlerini ve eğer varsa da seyahat planını mutlaka ve mutlaka çıktısını al. Evraklar cepte. Gelelim bavula. Dondurucu bir soğuk yoksa sakın ama sakın bot giyme. Bil bakalım kim bot giydi hava soğuk olmamasına rağmen. Ben hava -1 derece, soğuktur, bot giyeyim, ayacıklarım üşümesin dedim. Ama bota hiç gerek yokmuş. Ayaklarım Roberto Carlos'a dönüyor. Mont olarak şişme mont alabilirsin. Bere ise nice to have değil, must. O yüzden bereyi kesinlikle alman lazım. Çünkü kulakların donuyor yani. Öyle bir soğuk var. Ben Mart ayında gittiğim için bu arada bu şekilde anlatıyorum. Belki Haziran'da gitsen sıcaktır yani. Şimdi yavaş yavaş Rusya'ya gidişe doğru gidiyoruz. Teknik kısımda kendi sim kartına ek olarak bir de e-sim al. Ben Romify üzerinden aldım. Araştırabilirsin. Telegram'da Rusya'daki Türkler grubu var. Oraya bakabilirsin, oraya sorabilirsin. Çünkü her e-sim de çalışmayabiliyor. Ben birçok Türk'le tanıştım Rusya'dayken. Birçoğunda internet yoktu mesela. Bazılarında vardı, bazılarında yoktu. O yüzden hani onu iyi araştırman lazım. Telefonuna indireceğin uygulamalardan en önemlisi Yandex Haritalar ve Yandex Go. Yandex Harita zaten navigasyon için. Yandex Go ise paylaşımlı yolculuk dediğimiz yani bir taksi gibi düşünebilirsin. Bu iki uygulamayı mutlaka indiriyorsun. Yandex haritaları indirdikten sonra da gideceğin yerin çevrim dışı haritasını mutlaka indiriyorsun. Amacımız planlı olmak, o yüzden yanına ilaç ve vitamin almayı unutma. Çünkü uçaklar iner inmez hasta olabilirsin. Ben onu da başardım. İner inmez hasta oldum. En önemlisi paran cash. Paran nakit olacak. Kredi kartı vesaire yok. Rusya'da çalışmıyor.
Troy, Visa, American Express, Mastercard, bilmem unlu mamuller, hiçbir şey çalışmıyor yani. Sadece nakit götüreceksin. Bu kadar basit. Şimdi havalimanına indin. Pasaport kontrolünden geçtin. Gümrükçü ne kadar param var diye soracak. Burada dürüstçe cevap ver. Sakın yalan söyleme. Girişte sana bir kart verecekler. Pasaportuna tam sığacak boyutta bir kağıt. Bu göçmenlik kartı aslında. Bunu çıkışta senden alacaklar. Bak, bu senin oradaki en önemli belgen. Sakın ama sakın kaybetme. Kaybedersen bak geri dönemezsin. Melih'e veda ederiz yani. O yüzden onu sakın kaybetmiyorsun. Ben mesela şöyle bir şey yapmıştım. Bu etkinliklerde dağıtılan kartlıklar var ya. Bunlardan aldım. Ve göçmenlik kartını bunun içine koydum. Montumun iç cebinde sürekli orada sakladım yani. İşte çıkartmadım, lazım da olmadı. Tamam, her şeyi tamamladın. Rusya'ya girdin. Yüksek ihtimal senin yanına gidip taksi diye soranlar olacak. Sakın onları dinlemiyorsun. Havalimanından çıktın, hemen Yandex.Go'yu açıyorsun. Çünkü e-sim'in vardı, internete bağlandın. Yandex.Go'yu açtın, otelini yazdın. Maksimum 10 dakikaya bir araç zaten hemen eşleşiyor ve sana doğru yola çıkıyor. Orada aracın markası, modeli, plakası, her şey yazıyor. Sen sadece aracı tanımaya bak. Sonra sağ salim oteline git. Gelelim bu işin maliyetine. Gezilecek yerleri sonraki videoda anlatacağım. Ama şimdi cebinden ne çıkacak? Baştan bunları anlatayım. Kafanda soru işareti kalmasın. Bir sonraki videoda sadece gezeceğim yerleri vesaire anlatacağım. Onları göreceksin. Ama maliyet vesaire hepsi bu videoda anlatıyorum ki kafanda soru işareti kalmasın. Bir ulaşım, havalimanı transferleri, şehir içi taksi, metro, her şey dahil 2111 ruble harcamışım. Yeme içme toplam 10.733 ruble. Bu yeme içmenin içinde fast food da var, lüks restoranlar da var, işte kafelerde, kahvelerde var, sabah kahvaltıları, her şey dahil yani günün 3 öğünü dahil. Müze ve kültür için toplam 3250 ruble harcamışım. Müzelerin ücretlerini bir sonraki videoda anlatacağım. Son olarak alışveriş. Hediyelikler ucuz değil arkadaşlar. Onun için en az 4000 ruble ayırmanız gerekiyor. Yani benim şahsi fikrim. Çünkü ne bileyim yani bir kül tablası alıp dönmeyin sadece. Ya da bir küçük bardak alıp dönmeyin bence. Bir kere gidiyorsunuz belki de. O yüzden 4000 ruble ayırın. Benim 4000 ruble de o tutmuş. Toplam ise benim 2,5 gün, yani ben cuma günü gece 2'de indim. Pazar günü 15.30'da uçağa bindim, döndüm. Yani toplam 2,5 gün gibi bir şey. 2,5 günde ben 20.094 ruble harcamışım. Bunun TL karşılığını da zaten buraya ekleyeceğim. Bir sonraki videoda bu parayı nerede yedim, Hermitaj'da nasıl kayboldum ve St. Petersburg'daki o devasa askeri müzeyi anlatacağım. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Where I'm at, you need some drive, get a license, or you get caught up downtown way too enticing. Dark days, brighter lights in the night.